Mahidevran Sultan, Osmanlı tarihinin hem en çok merak edilen hem de en çok yanlış anlaşılan kadınlarından biri. Kimi tarih anlatıları onu, talihsiz kraliçe, olarak tanımladı, kimileri ise sarayın karanlık rekabetinin ortasında kaybolmuş bir anne olarak gördü. Ama gerçek tarih, romantik dizilerden ve efsanelerden çok daha farklıdır. Bu belgeselde, Mahidevran'ın Manisa'daki aşk yıllarından Topkapı'nın sert protokolüne, Hürrem'le ilişkisinin gerçek boyutundan Şehzade Mustafa'nın yükselişine ve 1553'te yaşanan büyük kırılmaya kadar tüm hikayeyi arşiv ışığında yeniden kuruyoruz. Mahidevran'ın hikayesi Manisa'da başlar. Şehzade Süleyman ile ilişkisi burada güçlenir. Saray kayıtlarında Mahidevran'ın unvanı, Hatun olarak geçer ve o dönem için bu oldukça saygın bir konumdur. Güzelliği ve zarafetiyle Süleyman'ın ilk gözdesi haline gelir. Bu birliktelikten doğan Şehzade Mustafa, Mahidevran'ın saraydaki konumunu daha da sağlamlaştırır. Çünkü Osmanlı hiyerarşisinde, şehzade doğuran kadın, olmak her zaman yüksek bir prestij anlamına gelir. Manisa yılları, Mahidevran'ın hayatındaki en parlak dönemdir. Ama bu huzurlu dönem uzun sürmez, İstanbul'daki saray düzeni çok daha serttir. Osmanlı'da her kadının adı değil, unvanı önem taşırdı. Hatun, Sultan, Haseki. Bu kelimeler sadece hitap şekli değil, saraydaki gerçek güç sıralamasının göstergesiydi. Mahidevran hiçbir zaman, Sultan, unvanı alamadı. Çünkü bu unvan, ancak padişah tarafından özel olarak verilen siyasi bir kimlikti. O, Valide Hafsa Sultan'ın gölgesinde, hiyerarşinin ortasında saygın ama kırılgan bir yerde duruyordu. Saray protokolü, duygulardan çok daha güçlüydü. 1520'lerin başında bir kadın daha saraya girdi, Hürrem. Kısa sürede yalnızca Süleyman'ın dikkatini çekmedi, aynı zamanda sarayda kendisine güçlü bir yer edinmeyi başardı. Birçok anlatı, Mahidevran ile Hürrem'in birbirine rakip olduğunu söyler ve, o meşhur kavga, hikayesi yüzyıllardır anlatılır. Ancak bu olayın arşivlerde kesin bir kaydı yoktur. Tarihçiler, kavganın tamamen uydurma değil, fakat yıllar içinde dramatize edilmiş bir olay olabileceğini söyler. Kesin olan ise şu, Hürrem'in yükselişi Mahidevran'ın saraydaki konumunu sarsmıştır. Süleyman'ın Hürrem'le nikah kıyması, Osmanlı tarihinde büyük bir kırılmaydı. Yüzyıllar boyunca hiçbir padişah bir cariye ile resmi nikah yapmamıştı. Bu adım, Hürrem'in, Haseki Sultan, olarak resmen tanınması demekti. Bu da sarayda Mahidevran'la arasında büyük bir güç farkı oluşturdu. Artık sadece iki kadın arasındaki çekişmeden değil, değişen bir siyasi dengeden söz ediyoruz. Mahidevran'ın bütün umudu ise oğlu Mustafa'ydı. Mustafa, Manisa ve Amasya'daki görevleriyle büyük bir devlet adamı potansiyeli gösteriyordu. Halk onu seviyordu, Yeniçeriler onu destekliyordu. Bu durum onu bir şehzadeden çok daha fazlası haline getirdi, devlet içinde büyük bir güç odağına. İşte asıl kırılma da bu noktada başlar. Mustafa'nın etrafındaki destek, sarayda bir korkuya dönüştü. Hürrem'in Mustafa'yı tehdit olarak gördüğü iddiaları, Rüstem Paşa'nın siyasi hamleleri, İstanbul'daki söylentiler. Tüm bunlar 1553'teki trajediyi hazırladı. İran seferi sırasında yayılan dedikodular, Mustafa'nın tahta erken istediği iddiası ve saray içi politik çekişmeler, Kanuni'yi tarihin en ağır kararlarından birini almaya itti. 1553'te Şehzade Mustafa idam edildi. Bu, yalnızca Osmanlı'nın değil, Mahidevran'ın da kaderini değiştiren andı. O günden sonra Mahidevran için saraya dönüş yoktu. Mahidevran Bursa'ya çekildi. Mütevazı bir hayat sürdü. Zaman zaman maddi zorluk yaşadığı bilinir ama daha sonra devlet tarafından desteklendiği arşivlerde kayıtlıdır. Son yıllarında tek amacı, oğlu Mustafa'nın hatırasını yaşatmaktı. Bugün Bursa'da Mustafa'nın türbesinin yanında duran Mahidevran'ın kabri, fırtınalarla geçen bir hayatın sessiz sonunu simgeler. Tarih onu çoğu zaman, talihsiz, olarak anlattı, ama o aslında güçlüydü, sarayın en sert dönemlerinden birinde ayakta durmaya çalışan bir anneydi. Mahidevran'ın hikayesi, aşk, siyaset, hiyerarşi ve annelik arasında sıkışmış gerçek bir insanın hikayesidir.